Merhabalar dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar. Hava birdenbire soğudu, tekrar kış geldi. Antalya'da bile resmen üşüyorum. Giyindim, bayağı bir hava soğudu yani. Tabii ben soğuğu çok seviyorum bu arada. Ben kış insanıyım. Yazı da severim ama kış daha çok severim. Tabii biz böyle rahatız ama şu an deprem bölgesindeki arkadaşlara sabır diliyorum. Bir yandan yağış, biraz önce izledim. CNN Türk'te verdi. Hatay'daki gördünüz mü? Dalgalardan suyu nasıl kent merkezine dolduğunu dizlerine kadar şu anda sunucu orada canlı yayın yapıyordu. İnanılmaz bir manzara var. Çadır kentlerde mahvolmuş, perişan olmuş insanlar. Rabbim yardım etsin lütfen. Mutlaka insanlara yardımda bulunuyorlardır ama böyle soğuk olunca aklımıza hemen ilk onlar geliyor. E, Bir an önce havalar düzelsin. Tabii ki yağışa da ülkemizin ihtiyacı var ama bu şekilde değil tabii. Bu niye oluyor arkadaşlar? Mars Yengeç burcunda ve zorlayıcı koşullar getiriyor. Yani bu kamerayı ben ortalamamışım bugün de. Şöyle yapayım. Bir de şu var. Şu anda tüm gezegenler Koç burcunda. Biliyorsunuz Güneş, Merkür, e, Jüpiter ve Mars yönetiyor onları ve Mars nerede? Yengeç burcunda. Yani bizim güneşimizi bizim için çok önemli bir gezegeni yöneten bir burç burada zayıf durumda olduğunda, yani yöneticinin durumu kötüyse eğer, planetin durumu ne kadar iyi, ne kadar sağlam olursa olsun maalesef başta olan biz şoföre bakarız her zaman. Ne kadar tecrübeli diye, işte Mars orada çok iyi olmadığı sürece zorlayacaktır ki bunun aslında daha vahim sonuçlarını da göreceğiz. İnşallah görmeyiz, inşallah yanılırım. Şimdi daha susuyorum, şimdi bugün söylemeyeceğim ama yani Nisan ayında göreceğiz bunları. Umarım böyle bizi, vatandaşları, ülkeyi etkileyecek doğa şartlarıyla gelmesin. Yani bu tek dileğim açıkçası. Evet sevgili dostlar, bugün günlerden çarşamba akşamındayız. 29 Mart çarşamba akşamı ve size 30 Mart Perşembe günden bahsedeceğim. Evet, ve Uranüs Venüs'ün kavuşumda olduğu bir gün olacak. Akşam gece saatlerinde bu arada kavuşacak. Hemen 30'un gecesinde, yani 31'ine geçtiğimizde Cuma sabaha karşı kavuşmuş olacak. Soranlarınız olmuş, orada gördüm. Şöyle söyleyeyim, bugün etkilerini hissetmeyebilirsiniz. Çarşamba günü için konuşuyorum. Yani Perşembe günü devrede, Cuma günü devrede olacak. Böyle heyecanlı bekleyenlerimiz var. Kimisi şartların değişmesini istemiyor vesaire, okudum. Ama şöyle bir şey var. Herkes etkileyecek bir durum değil. Öyle düşünün lütfen. Bu sadece bir gezegen kavuşumu. Bu ilk defa olmuyor. Her zaman oluyor. Sadece tutulma derecelerini tetikleyeceği için önemli. Bir de dün de bahsetmiş olduğum gibi 15-16, işte belki 14, 15, 16, 17 dereceler arasında çok özel noktaları olanlar kişisel olarak etki alırlar. Bunu da bir daha hatırlatmak istiyorum. Herkes öyle şok edici şeyler yaşamaz ama altın çizmek istediğim bir şey var. Şu anlamda yaşarsınız. Mesela bugünlerde değişim enerjisi içinde olmuş olabilirsiniz. Yani bir şeyleri değiştirmek, bir yenilik yapmak, radikal kararlar almak, hayatınızla ilgili, kendinizle ilgili, ilişkinizle ilgili bunlar olabilir. Bunu tekrar hatırlatayım. Bunları hepimiz yaşıyor olabiliriz. Zaten burada Plüto etkisi var, Satürn balık etkisi var. Bir değişim içindeyiz, böyle bir süreçteyiz. Aynı zamanda da bu seçimlere giderken yine bir şey hatırlatacağım ben arkadaşlar. Biz bu seçimde birini seçmeyeceğiz. Yani biz ülkemizin başına işte o gelsin, bu gelsin, işte o aday, bu aday. Biz böyle düşünmememiz lazım diye düşünüyorum ben. Biz burada aslında bir bakış açısını seçeceğiz. Burada bir ciddi bir ideoloji değişimi var. Yani böyle sistematik düşünmek lazım. Biz mesela neyi seçeceğiz? İşte ben memnun olmadığım ne varsa onu düşün hayatta işte. Bu hayat işte geçim sıkıntısı çekiyorsun. İşte asgari ücret çok düşük vesaire veya hayat kalitem çok düşük. Memnun olmadığın şey, işte cep telefonları çok pahalı diyelim ki, bu cep telefonu satan kişiye vermeyeceksin o zaman oyunu. Hani bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Hani burada bir sistemi çünkü biz cevaplayacağız oylarımızla.
Hani bir araştırıp bakıp neyi isteyip neyi istemediğimize, neden memnun olduğumuza, neden memnun olmadığımıza bakarak biz aslında ne istiyoruz, nasıl şartlar istiyoruz onu tercih edeceğiz. Hani böyle bir bakış açımı söylemek istedim açıkçası. Sevgili dostlarım, evet bakalım biz bugün gökyüzünde neler yaşayacağız? Evet, bugün Ay Yengeç burcunda arkadaşlar. Bu arada saat 16.43'te öğleden hemen sonraki saatte boşluğa girecek. 16.43'e kadar Yengeç burcunda devam ediyor. Ondan sonra da yine Yengeç'te ama tüm gün, yani 16.43'ten sonra tüm gün ayın 1'ine geçene, 1 Nisan'a geçene kadar ay boşlukta olacak. 31'ine geçene kadar pardon. Boşlukta olacak ve bugün ayın açılarını 3 tane temel açısı var. Bir tane daha çok önemli açı var gökyüzünde. O da Mars ve Satürn arasında 30'unun akşamında saat 22 sıralarında üçgen dediğimiz bizim için olumlu konuları, olumlu şeyleri devreye sokan, mücadele ettiğimiz konularda hem ister sosyal olsun ister bireysel olsun bize destek veren çok güçlü ve çok önemli bir açıdır. Zaten bunu yaklaşık bir haftadır da yaşıyoruz. Şimdi bugün kesinleşiyor. Bu önemli. Bu gün boyu etkili bir açı. Dolayısıyla öncü burçta ay, Koç burcunda ciddi bir birikim var. Hani başlama enerjisi, aktif etme, bir şeyleri yenileme, tercih yapma, değiştirme, karar verme, girişimler yapmak için bugün de güzel bir gün kullanın ama mesela sabah 08.29'da 09.29 arasını kullanmayın. Çünkü Ay Merkür karesi var. Fikir ve duygular arasında zıtlaşma olur. Aynı zamanda karşı tarafla, muhatap olduğunuz insanla da bunu yaşayabilirsiniz. O yüzden bu saatlerde bilgiyle ilgili çatışmalara maruz kalabiliriz. Onu kullanmayın. Diğer bir saatimiz ikinci ama son açısı ayın aslında. Evet, 15.45-16.45 arasında. 16.45'te artık son açı olacak. Ay Neptün'e üçgen yaparak bugün son açısını yapacak. Bu güzeldir çünkü aynı zamanda Mars'ın da Satürn'ü üçgeni devrede. Demek ki bugün yine suyla ilgili yani su elementi çok yüksek. Su elementi demek hem fiziksel sudur hem de duygusal anlamda ruhani halimizden de bahsederiz. Yani duygularımızdan. Zaten Ay Yengeç burcunda güçlü olduğu bir yerde. Duygusal bakımdan baktığımızda oldukça güçlü bir gün. Ve ilahi olarak da bilhassa bu öğle saatleri çok 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 muhteşem sevgili arkadaşlar. Bir inandığınıza göre dua etmek, niyet etmek. Eğer böyle bir talebiniz varsa böyle cani gönülden çok yürekten bir şeyi istiyorsanız yani evrene, Allah'a bu titreşimi lütfen duanızla, zikrinizle neye inanıyorsanız yollayın. Bütün dua kapıları açık gerçekten. Rabbim zaten sen iste kulum ben vereceğim diye biliyorsunuz söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de var bu. O yüzden bugünün saat 15.45 ile 16.45 arasında böyle dilek ve dualar için lütfen kullanın. Zaten Ay'da Yengeç burcunda aynı zamanda Sirius'ta da kavuşuyor. Bu da bizim için maddi manevi çok özel bir yıldızdır. Hem rahim olan hem yani her şey için çok güzeldir. Kullanın arkadaşlar. Evet, akşam saat 22'de 22.03'te aslında Mars Satürn üçgeni kesinleşiyor. Bu arada bunun derecesini söyleyeyim ben size. Bu önemli çünkü eğer doğum haritanızda 2-3 derecelerde Yengeç, Balık, Akrep burçlarında yerleşiminiz varsa 5 derece önce sonrası etki alır. Bakın, harekete geçmek, herhangi bir konuda önemli adımlar atmak, bir konuda bir şeyi inşa etmek çok önemli, bir mesela şirket kurmak, önemli bir aileyle ilgili konuyu çözmek. Her şeyi de düşünebilirsiniz ki yani su grupları olduğu için su mesela yine finansal konular için akrepler bunu kullanabilirler. Para, banka, finansla ilgili böyle parasal konularla ilgili gerçekten verimli ve güzeldir. Su grupları daha tabii ki güçlü etki alacaklar ama aynı zamanda aslında tüm burç gruplarına ben
olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü ateşte, toprakta hepsi de etki alıyorlar. Çünkü Uranüs de zaten Venüs'le, hani Venüs de yine diğer toprak gruplarına güzel etkiler yaptığı için bence burada burç ayırmak yerine güçlü bir şekilde niyet etmek ve girişim yapmak, yani eylemde bulunmak için muhteşemdir. Çok güzeldir arkadaşlar. Bence bugünü kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, günün açıları bu kadar arkadaşlar. Zaten Cuma günü ayın 31'i olacak. 31 Mart ve Mart ayının da son günü yaşayacağız. İşte bu Mart ayının aslında bu Perşembe gecesine itibaren bu Uranüs'ün Venüs'te kavuşumu hareketli olur. Hayatımıza gelebilir. Bu arada 31'ine geçeceğiz ya. Geçtiğimiz anda hemen saat 01 sıralarında Ay Aslan Burcu'na geçecek. İşte o Venüs'ün de Aslan Burcu'ndaki yani o dereceye geldiğinde bir sonraki gün burayı tetikleyecek. O yüzden hem 31'inde, birinde, ikisinde, yani 1 Nisan 2 Nisan için de geçerli bu. Doğayla ilgili lütfen her türlü önlemli olun, tedbirli olun. Bu iklim krizi gerçekten çok şaşırtıcı şekilde ortaya çıkıyor. Hiç anlamadığınız, beklemediğiniz yerlere aniden su baskınları gelebiliyor mesela. Doğal afetler, depremler, yine başka banka ve ekonomi ile ilgili konular, bakın toprak dışında altın da olabilir. Bunların hepsinde böyle ani oynamalar bekleyebiliriz. Hava ile ilgili zaten gördüğünüz aniden nasıl düştü. İstanbul'da kar, hatta birçok ilimizde yağıyormuş. Biz burada Antalya'da ne yazık ki karı göremiyoruz. Ben 3,5 yıldır buradayım. 3,5 yıldır İstanbul'da doğmuş büyümüş birisi olarak hiç kar görmedim. Çok da özledim aslına bakarsanız. Paylaşıyorsunuz. Instagram'larda falan görüyorum işte. Evet sevgili dostlar, evet dediğim gibi Cuma günü daha da aslında önemli bir gün olacak. Ama dediğim gibi 1 ve 2 Nisan için de aynı şeyleri söylüyorum. İlişkiler için yine geçerli, bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Çok ani değişimler, çok ani kararlar alabilirsiniz. İlişkide alabilirsiniz, aniden ev değiştirme, aniden herhangi bir konuda bir yenilik yapabilirsiniz. Bu karakter üzerinde de çok farklı hissedilir. İlişkilerde de böyle ani isyankar durumlar, birdenbire yön değişimleri açıkçası getirebilir. Tabi bunu en çok kimler hisseder bu dediklerimi? Boğalar hisseder, akrepler hisseder, tam karşısı olduğu için. Bir de aslanlar ve kovalar. Bu 4 burç en çok o etkilenecek. Sormuşsunuz. Çünkü dünkü yayında biraz dağınık anlattım. Memnun olmadınız biliyorum. Ama neyse ki ben çok güzel bir video ile geliyorum size şimdi. Bugün değil ama yarın öbür gün çok daha detaylı bir şeyleri anlatacağım. Evet sevgili dostlar, önümüzdeki günler gerçekten kaotik. Bakın Nisan ayında bir tutulma yaşayacağız 29 derecede. Koç burcunda, Mars Yengeç burcunda olacak. 20 Nisan'da tutulma. Ama 20 Nisan sonrası, ki ben özellikle bir tarih vereceğim. Ben çok enteresan orta noktalar diye bir şey var astrolojide. Onlarla da ben çok ilgileniyorum. Mesela orta noktalarda çok önemli dereceler tetikleniyor. Dolayısıyla da ayın böyle 26'ları, yani 23, 24, 25, 26 Nisan falan zor gözüküyor açıkçası bayağı bir. Hani tutulmadan birkaç gün sonrası da, birkaç gün öncesi de olacak. Yani şimdiden bunları söyleyeyim. Biraz dünya üzerinde de ciddi etkileri olabilecek bir tutulma bu ve sürecek. Bu bir tutulma serisi. Bu ilk tutulma. Yani 20 Nisan'da yaşayacağımız ilk tutulma olacak. Koç terazideki bu tutulmaları biz 2024 yılında da devam edecek bir tutulma serisi bu. Dolayısıyla hem ilişkiler hem dünya gündemi ve dünya üzerindeki de aslında gövde gösterileri, güç gösterileri, bunların hepsi gerçekten zorlayıcı şekilde gündemimizde olabilir sevgili dostlarım. Evet, bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için, değer verdiğiniz için, takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için ve yorum yaptığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.